Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de kazağımızın ön bedeninin reglan kol kesimini ve biraz ördükten sonra da V yaka kesimini yapılışını göstermeye çalışacağım. Arka bedenim 90 ilmekti, ön bedenim 95 ilmek. 5 ilmek fazla yaptım. Yine kesim şeklimiz aynı olacak kollarda. Sadece bir 5 santim sonrası V yakayı ayırmaya başlayacağız. Şimdi vakit kaybetmeden isterseniz çalışmamıza başlayalım. İlk videoda gerçi söylemiştim ama ipim Nako saten 3,5 milim şiş kullandım. Arka 90 ilmek, ön 95 ilmek, 36-38 bedene uyumlu bir kazak olacak. Yapmak isteyen arkadaşlar bu kalınlıktaki iplikle, eğer 36-38 ise bu ölçülerde yapabilir. Evet, şimdi ön yüzdeyiz ve kol altı için arkada 3 ilmek kesmiştik. Önde de aynı şekilde peş peşe 3 tane ilmek kesiyoruz. Bu koltuk altına girecek olan bölüm. Şu şekilde 3 ilmeği arka arkaya kesmiş olduk. Şimdi sıra sonuna kadar öreceğim ve ters arka sıradayken başlarken yine 3 ilmek keseceğiz ve ondan sonra reglan kesimlerine başlayacağız. Şimdi sıranın sonuna kadar arkadaşlar örüp geleyim. Evet, arka sıraya geldim. Şimdi burada da tersten yine 3 tane ilmek keseceğiz. Diğer tarafta yaptığımız gibi bir tane kestim. 2 ve 3 ilmeği kesmiş olduk. Şimdi sıra başına kadar bu sıramızı da tersten örüyoruz. Evet, arka yüzden de geldim. Şimdi kol kesim, ilk koltuk altı oyuntusu için yaptığımız 3'er tane kesimden sonra arka sıradan geldim ve ön yüzdeyim. Şimdi burada ilmekleri ikiye böldüm ve işaretleyici taktım. Bu işaretleyiciyi ve yakayı böleceğim yere kadar yürüteceğim. Yerini bulmak, sabitlemek için yaptım bunu. Ve yakayı çünkü koltuktan sonra kesmeye başlayacağım. Çok açık yakalı olmasını istemiyoruz. O yüzden koltukla birlikte değil, koltuktan bir 5 santim sonra. Çünkü yaklaşık reglan kol kesiminin bitme mesafesi 25 santim gibi oldu. O yüzden de bir 5 santim ördükten sonra yakayı keseceğim ki yaka çok açık olmasın diye. İşaretleyicimi şimdiden koydum. Yaka kesme yerine kadar bu işaretleyiciyi yürüteceğim. Şimdi 3'er tane ilmek kesmiştik. Her iki uçtan da şimdi düz yüzündeyim ve reglan kesimine başlıyoruz. Arka beden videosunda yaptığımız gibi kenarda 4 tane düz ilmek yürüteceğim. 4 tane düz örgü olarak ördüm. İpimi öne alıyorum. 2 3 tane ilmeği ters örgü örer gibi kesiyorum. İpliğimi tekrar arkaya alıyorum. Şöyle pirinç tanesi gibi bir görüntü oluşuyor ve düz örmeye devam ediyorum. Sıra sonunda 7 tane ilmek kalana kadar bu şekilde öreceğim ve ön yüzdeyken diğer tarafın reglan kesimini yapacağız. Reglan keserken hep ön yüzden kesiyoruz. Reglan kol kesimi en kolay kol kesimlerinden, kullanımı son derece rahat. Koltuk altından boyuna kadar olan mesafeyi düzgün ölçüyle aldıktan sonra her türlü örgüde reglan kol kesimini kullanabilirsiniz. Çok rahat oturuyor. Bir takma kol gibi zor değil. Ve çeşitli modellerde kesilebildiği için mesela bu böyle pirinç tanesi gibi duruyor. O şekilde kese kese bu model yukarıya doğru yürüyecek. Daha farklı kesim modelleri de var.
Hem güzel modelli duruyor hem de bedenin içinde rahat edebildiği en güzel kesimlerden birisi. O yüzden ben çok severim reglan kol giymeyi. Evet, bu işaretleyicimi yürüteceğim. V yakanın ayrımı. Bu arada sırayı da örmüş oluyoruz. Üç sırada bir kesiyoruz reglan kolu. 4. sıraya başlarken reglan kesimini yapıyoruz. Şimdi ilk kesmemizi yapıyoruz. Bundan sonra 3 sıra ördükten sonra 4. sırada tekrar reglan kesimi yapacağız. İlk arka bedeni yaparken de anlatmıştım. İlmek sayınıza bağlı olarak ve koltuk altından boyun kısmına kadar olan mesafeyi de göz önünde bulundurarak ördüğünüz bedene ipliğin kalınlığı, elinizin örgüsü, şiş numaranız, her şey faktördür buna. Ben geçen videoda söylemiştim. Bu kesimlerin kimisini 3 ilmek alarak yaptım. Kimisini 2 ilmek. Çünkü ilmek sayısı az, beden küçük olduğu için. O yüzden arada ikili ikili de kestiğim oldu ki o 25 santimlik mesafeyi denk getirebileyim. 2, 4, 6, 7 bir tane daha örelim. Şimdi ipimi öne alıyorum yine ve 3 tane ilmeği ters örgü örer gibi kesiyorum. İpi arkaya atıyorum. Kenardaki 4 düz ilmeğimi örüyorum. Şimdi ön yüzden kesmemizi yaptık. Şimdi ters sıradan gideceğim bir kere. İlk sıra olacak. Bir ön yüzden bir arka yüzden tekrar öreceğim. Toplamda 3 sıra örmüş olacağım. Şu gördüğünüz pirinç tanesi gibi kesimin üstünde 3 sıra düz örgü olacak. Ondan sonra 4. sıraya gelirken başlarken tekrar kesme yapacağız. Şimdi 3 sıramızı örelim ve arkadaşlar ve gelelim. Evet, şimdi gördüğünüz gibi şöyle pirinç örgüsünün üstünde bakın 1 2 3 sıra düz ördük. Şimdi 4. sıraya başlarken ikinci kez kesmeyi yapacağız. İlkinde 3 ilmeği birden kestim ama benim ilmek sayım az olduğu için ve de V yaka açacağım aynı zamanda. O yaklaşık 25 santimlik mesafeye ilmekleri yetirebilmek için bundan sonrasını 2 ilmek keseceğim. Yoksa ilmekler yetmeyecek. İlk etapta yine 4 tane düz örgü örüyorum. Siz ayarlarsınız. İlmek sayınız fazlaysa 3 kesmeye devam edersiniz. Ama baktığınız ilmekleriniz yetmiyor. Arada ikili kesebilirsiniz. İpimi öne aldım. 2 tanecik ilmeği alıyorum sadece. 1 ilmek kesme yapmış olacağım. 3 tane aldığımızda 2 ilmek kesiyoruz. Ters örgü örer gibi kestim. İpi arkaya aldım. Görüntü yine aynı. Değişen bir şey olmuyor. Pirinç tanesi gibi desenimiz çıkıyor. Şimdi diğer başa kadar 3 ilmek kesmeyeceğim için 2 ilmek keseceğim için 6 ilmek, 4 ilmek de kenar ilmeği için 2 ilmek de keseceğim. 6 ilmek kalana kadar yine örmeye devam edeceğim sıra sonuna kadar. Evet, şimdi son 2 4 6 ilmek kalana kadar ördüm. Şimdi yine ipimi öne alıyorum ve 2 tane ilmeği alıyorum. Ters örgü örer gibi kesiyorum. İpimi arkaya atıyorum ve kalan 4 tane ilmeği kesiyorum. Örüyorum. Evet. İkinci kez de kesmemizi bu tarafta da yapmış olduk. Şimdi yine tersten gideceğiz. Bir ön yüzden bir arka yüzden daha gideceğiz ve 3. kez kesmeyi yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci kesmemizi yaptık. 3 sıramızı ördük. Şimdi 4. sırada 3. kesmeyi yapacağız. Bu arada V yakayı da ayıracağız. Hem reglan kol kesimi yapacağız bir yandan da V yakayı kesip 25 santim olmuştu benim arka kesme mesafesi. Şöyle 25 santim tam şuradan enseye kadar 25 santim oldu.
Bunu da şimdi yakayı sıfırlayana kadar, önde ilmek 2-3 tane bir şey kalacak. Onu şimdi önce bir tarafını öreceğim. İki taraf da aynı olacak. Bir tarafı göstersem sizin için yeterli gelecektir. Evet. Şimdi 4 tane ilmeği örüyoruz. 2 3 4 öne aldım. İlmek sayım az olduğu için ben 2 ilmek keseceğim. İlmeğimi kestim. Şimdi ortada ve ayrımını yapacağım yere kadar düz bir şekilde örmeye devam ediyorum. Şimdi ilmek sayılarını göz kararı 25 santimi elde edene kadar, arkada 18 tane şu şekilde böyle pıtırcık oluşturmuşuz. 18 kere kesmişiz. Önde de aynı sayı olacak. O yüzden ilmekler az olduğu için ben de 3 ilmek alarak kesmeyeceğim. İlkini o şekilde kestim. Oyuntu belli olsun diye 3 ilmek alarak, ondan sonrakilerini 2 alarak kesmeye devam edeceğim. Yakada da o şekilde yapacağım. Birer ilmek eksiltmiş olacağız. Yoksa diğer türlü 2 ilmek keseceğiz. İlmeklerimiz yeterli gelmeyecek. Şimdi aynı modeli yaka kısmında da bırakacağım. Ama kol kenarında 4 tane düz ilmek örmüştüm. Burada 3 tane yapabiliriz. 3 tane model için 5 ilmek kalana kadar, işaretleyiciye 5 ilmek kalana kadar öreceğim. İlmeği kaçırdım bu arada. Evet. Şimdi 3 tane kalacak. O sürekli şu koldaki ayrıntı gibi yukarıya kadar devam edecek. Burada 3 tane bırakacağım. Bir tanesini keseceğim. İpi öne aldım. İlk eksiltmemi yaptım. Tekrar ipi arkaya atıyorum ve bu 3 ilmeği örüyorum. Burası tam örgümün orta noktası. Şimdi bu işaretleyiciyi çıkartabilirim. Geri dönüp öreceğim çünkü. Şimdi arka sırada biliyorsunuz düz örüyorduk. Aynı şekilde düz örmeye devam ediyorum. Ondan sonra bir düz yüzünden bir arka yüzünden tekrar örüp 3 sıraya tamamlayacağız. Ondan sonra tekrar kesme yapacağız. Ben şimdi 2 sıra daha örüp geleyim. Evet. Yakadaki ilk kesmemiz, koldaki 3. kesmemiz. 2 kesme yaptıktan sonra 3. kesmeyi yaparken yakayı koydum. Koltuk altından biraz daha yukarıda olsun diye, yaka çok açık olmasın diye. Üstüne 3 sıramı ördüm. Şimdi yine koldan ve yakadan kesmeye devam edeceğiz. 4 tane kenardan ilmeği örüyorum. Öne alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örgü gibi kesiyorum. İpi arkaya aldım ve yakaya kadar öreceğim. Geldim. Şöyle 3 ilmek yaka için kalacak. 2 ilmeği keseceğim. İpi öne aldım. Ters örgü örer gibi kesiyorum. Arkaya aldım ve yakadaki 3 ilmeği örüyorum. Bu şekilde ikinci kez kesmemizi yapmış olduk. İşlem hep aynı. Bir koldan bir yakadan kese kese bunu böyle sıfırlayacağız. 18 tane bu şekilde kesim olacak. Şu anda 4. kesimi yaptım. Arkada belli sayıda ilmek bıraktık tabii ki. Kolda 12 tane falan bırakırım. Çok fazla değil. Omuz başı için. Ama önlerde ilmek kalmayacak. 18. kestik. 3 sıra ördüm ve arkayı bitirdim. 19.'yu kesmeden. 4. 3 sırayı ördüm. 4. kesme yapılacak sırada kestim, bitirdim. 18 tane bu şekilde pıtırcığım var. Deseni var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. 19.'yu yapmadan kesmemi yaptım ve enseyi bitirdim.
Aynı şekilde şimdi 18 tane bu şekilde şu ilk kesmeden enseye kadar 25 santimlik bir ölçü oldu. O da kol rahat rahat içinde hareket eder. Kısa yapmamak lazım kasmasın diye. Bu şekilde şimdi ben kesmeye devam edeceğim. Sonlara doğru yaklaştığımda sadece şu kenardaki 4 ilmek ve şu yakadaki 3 ilmek kalabilir. Yani toplamda 7 ilmek, hatta onlardan da kesebiliriz. İyicene sıfırlansın, az ilmek kalsın diye. Şimdi bu şekilde kesmeye devam ediyorum. Sona doğru tekrar geleceğim. Son halini birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben önü bitirdim. Bu şekilde V yakamızı ayırmıştık. Koltuk altından 2 kesme yapıp 3. kesmeye başlarken V ayrımını da yapmıştık. Ve şimdi ördüm, ben bitirdim. Şu şekilde kol kenarı da V yakanın kenarı da aynı şekilde model ilerledi. Aynı şekilde kesme yaptım. Lastik örülmeyeceği için bu şekilde bir görüntü olsun istedim. 5 ilmekle bitirdim. Şöyle yaklaştırayım, ekranı rahat görebilin. Şu şekilde ikisini de kesmiş şekli. Sonda 5 ilmek kalana kadar arkada kolda biliyorsunuz 18 tane bu şekilde kesmemiz vardı. Önde de 18 tane yaptım. Yakada da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ve 16. da yaka bitmiş oldu. 5 ilmek kalana kadar kestim. Bunlar kolla birlikte birleşecek. Fazla kalmasına gerek yok ön parçada. Arkamızda ördük. Ön kısmımızı da yaptık, bitirdik. Görüntü bu şekilde oluyor en son. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın 5 ilmek kalana kadar kesmelerimi yaptım. Şu şekilde bitirdim. En son tepede bir tane, son 5 ilmeği düşürebilmek için de yakaya yakın bir tane daha kestim. Kolun 18. yakanın da 16. kesmesi olmuş oldu bu. Ve 5 ilmeğim kaldı. 3 sırayı ördüm. 4. sırayı örmeden son kesmemi yapıp bitirmiş oldum yakayı. Bu şekilde güzel bir V yaka oyuntusu da oluşmuş oldu. Şimdi bu 3. videomuzda da kolları çalışacağız beraber. Mantık aynı. Arkayı yaptığımız gibi keseceğiz kolları da. Ama ben gene bir gösteririm. Sonra da komple kazağımızı dikip bitireceğiz ve mankenimize giydireceğiz. Ben dikiş yerine tığla birleştiriyorum. Çok daha rahat, güzel duruyor. Ben o yüzden tığla birleştirmeyi tercih ediyorum. Tabi siz dilerseniz dikebilirsiniz. Evet, bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.